Antikacı abi YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün Eryaman'da kurulan Antika Pazarı'ndayız. Burası çok yeni, çok taze bir pazar. Henüz daha 3. haftasında. Pazar şu şekilde. Etimesgut Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu arada bize burada Antika Pazarı'nı sunduğu için. Bir hafta Eryaman'da, bir hafta Bağlıca'da olacak şekilde her cumartesi günü burada Antika Pazarı artık var. Onun haricinde Ankara'da, Ayrancı'da ve Çayyolu'nda da pazarlar kuruluyor ama onlar ayda bir kere ve pazar günü kuruluyor. Burası her hafta cumartesi halka açık bir Antika Pazarı olarak sizlerle. Şimdi bugün pazarın nabzını yoklayacağız. Bakalım tezgahlarda bizi nasıl sürprizler bekliyor, nasıl ilginç, değişik ve eski ürünlerle karşılaşacağız. Hadi bakalım geçiyoruz. Ne varsa eskilerde vardı derler ya, hakikaten de öyle. Gerçek tilkidir bu. Tilkinin kürkü. Evet. 1960'ların Almanya üretimi lambalı radyoları. Demir ağacı bir 70-80 yıllık olduğu söyleniyor. Mesela elindeki en eski plak hangisi Hüseyin abi? Hepsi Avrupa'dan, İsveç, Almanya. Abi şu karavan çok ilgimi çekti ama Yani 9000 adet üretilmiş bir limitli üretim. 100 yaşında bir körüklü fotoğraf makinesini ben almak istesem bunun fiyatı nedir acaba? Şu an tam 75 senelik bir çift vazo görüyorsunuz elimde. Arka merdivenine kadar içinde tuvaleti, yatağı. Peki bunların fiyatı nedir abi 75 senelik vazoların? Dünyada sadece 300 tane üretilmiş bir ürün. 50.si. 50. ürün. Benim gibi çalışan yoktur, iddialıyım. Mesela eski fotoğraf makinelerinden şu şekilde tasarım lambalarımız var. Böyle kutuları da ben bulup toplayıp kendim için bir koleksiyon yapıyorum. Evet arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bir ürün. Çok kusursuz, harika bir ürün arkadaşlar gerçekten. Yugoslavya'da bir at arabası ustasının elinden çıkma bir ürün görüyorsunuz. Ceviz ve kiraz ağacı karışımı. Evet arkadaşlar, ben de 3 senedir antikalarla ilgileniyorum. 3 senedir bu işi severek yapıyorum. Geziyorum, ürünlere bakıyorum, koleksiyon yapıyorum. Sümerbank bir dönem Türkiye'de her şeyi üretmiş ve bunun ürünleri gerçekten çok nadir oluyor. Çok güzel de bir ürün. Evet arkadaşlar, şimdi bol bol pirinç dolu bir tezgah gördüm. Burada Erkan abimizle tanıştık. Abim şu ürün çok dikkatimi çekti. Bu nedir Erkan abi? Bize anlatabilir misin? Şu şamdanlar çok güzel pirinç işlemeli. Evet, eski İngiliz bir ürün. Herhalde 1960'lar 70'ler eski ürünler. Eşi de var şöyle. Evet, çift olması Şöyle ayrı elimize bir. alalım yani. Şu şekilde. Tabii ki tamamen yaptığımız şey tahmine dayalı. Tam net tarih tabii ki veremiyoruz ama üzerinde bir tarih zaten yoksa. yaşanmışlıklarını görebiliyoruz. Bu da farklı bir şamdan. Bronz detayları tamamen ahşap üzeri el boyama. Bu da farklı bir ürün. Şu ürünümüzün fiyatı nedir? Bu ikili şamdanın fiyatı nedir? İkisinin fiyatı çifti olarak 2000 lira. Abi çok uygun değil mi fiyat? Yani bazen uygun, bazen pahalı. Bu tamamen biz de bir satıcı olsak da aslında biz de bir antikaya gönül vermiş olarak alıcıyız. Biz İnsanlar da satıyoruz, alabilsin. alıyoruz. Aldığımız malı uygun aldığımızda tabii ki uygun veriyoruz. Evet. Mesela antikaya gönül vermemin en büyük sebeplerinden biri Tankartlar mı abi? Bira bardakları. Evet. 8 yıldır bira içmememe rağmen, yani alkolle ilgili alakam olmama rağmen İçmemene rağmen. özellikle 8 yıldır. görsellikleri, renkleri, anıları, limitli üretimleriyle Abi ama şu tamamen elindeki gönül harika bir verdiğim şey. bir Yani bu sektör. çok detaylı ya. Ben böyle bir tankart daha önce görmedim. Bu Yani çok güzelmiş gerçekten. 9000 adet üretilmiş. Nadir, seri Nadir, bir ürün. tabii. Altında da yazıyor. Yani 9000 adet üretilmiş bir limitli üretim. Bizdeki de 9000 adedin 2094. 2094. parça. Yani çok güzel, her detay düşünülerek yapılmış çok nadir bir tankart arkadaşlar. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun içinde istediğimiz fiyat 8000 lira. Yani yine bence çok uygun 8000 TL böyle önemli güzel bir tankart için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir bira bardağı aslında bu. Tankart diye geçiyor. 9000 tane üretilmiş nadir bir ürün. Alman üretimi, kapak zindir. Hem sıcak hem soğuk tutabilen bir malzeme. Malzeme seramiktir. Bunun porselenleri de var. Tamamen zin olanları da var. Hatta bizim ülkemizde tabii ki bu kadar detaylı olanlar değil ama basit olanları bir baharatlık olarak mutfaklarda kullanan çok insan var. Değişik renklerde, değişik boylarda dizip içine baharat koyup kullanabilen, daha doğrusu kullanan, çok da Yani sattığımız baharat da koysa hiçbir şekilde Serin- ürüne serin bir serin tuttuğu için tutacak hiçbir bir şey olmuyor. olmayacak. Evet. Yani sadece bira veya içecek için değil arkadaşlar, aynı zamanda baharat olarak da kullanılıyormuş. baharatlık olarak. Bunu da öğrenmiş olduk. Onun
haricinde şu ilgimi çekti abi. O Şunu da ahşap verelim. oyma. Elinize alın, hiç ahşaba benzer bir yanı, ağırlığına baktığınızda demir gibi. Evet. Ama çok bunun garip. bir ağacı adı da demir ağacı ya da abonoz ağacı diye geçiyormuş. Tamamen işlemeli elle yapılmış abonoz arkadaşlar- ağacından ve eminim bir 70-80 yıllık olduğu söyleniyor. Çünkü artık çatlamaya başlamış ağaç. Evet. Bakın şurada çatlamış. Çok Demir, eski demir bir- ağacı. Demir ağacı, abonoz ağacı diye Abonoz geçiyor. ağacı. Yurt dışındaki bir ağaç zaten bizim ülkemizde. Merak yok. ettim abi. Böyle nadir bir ürün fiyatı nedir Bunun acaba? fiyatı da 1500 lira. Bu nedir acaba? Bu sunumluk mu Ya, olarak geçiyor yoksa konsol üstünde? Tamamen bronz, porselen, seramik porselen üzeri işlemeleri olan bir çok yani şöyle aslında böyle bazen çok değerli şeylerin replikaları da yapılıyor. Evet. Bunlar da o değerli malzemelerin eski yapılmış replikaları diye söyleniyor. Ama yine değeri olan bir malzeme. Görselliği muhteşem, detayları muhteşem. Ben gerçek gibi düşündüm abi. Çünkü şu üzerindeki çatlaklar falan bunlar sonradan yapılabiliyor mu? Yapıyorlar yani Onu da yapıyorlar. onu da yapıyorlar. Yapamadıkları yok ama yine eski bir ürün ona rağmen. Bir değeri olan bir ürün. Ya, fil falan var. Aynen. aslında. Çok güzel. Detayları çok güzel, görseli. Şurada bakın arkadaşlar, şurada kenarında fil var. Hortumuyla beraber, fil kafası hortumuyla beraber çok güzel bir ürün. Şöyle içinde görebilirsiniz. Bu ürünün fiyatı nedir? Bunun içinde istediğimiz fiyat 6000 lira. 6000 TL. Yeni. Mesela yanınızdaki eski Şu. tamamen aynen. Bu eski bir ürün. kutu. Zaten üzerinde bakın. Üzerindeki bu renk El geçişleri, boyamalardan. el boyamalardan, Aynen, işlemeler. el boyamalardaki bakın renkler hafiften solmuş arkadaşlar. Kullanılmış bir ürün. Şöyle bir kapağını açmak istiyorum abi. Mümkünse yardımcı olabilir misin? Kullanılmışlığı daha da içeriden belli. Bir çocuğun eline geçmiş ve Aynen çizilmiş. öyle. Geçmeler tamamen kırlangıç geçme. Yani normal yapıştırma birbirine geçerek yapılmış. Gördüğünüz Yani hani ahşabın birbirine oturtularak yapılıyor değil mi abi? Eskiden genelde bu sistem kullanılıyormuş zaten. Çivilerle, vidalarla yapılıyor yeni ürünler artık. Bunlar tamamen özel zanaatkar, ahşap ustalarının elinden çıkma ürünler arkadaşlar. Böyle kutuları da ben bulup toplayıp kendim için bir koleksiyon yapıyorum. Aynı zamanda da fazla olanları burada Biliyorsun. sergileyip satıyoruz. Bunlar ilaç kutusu olarak İlaç geçiyor. kutusu olarak içini açalım. Çok güzel. 3 tane bölme Aynen. var. İlaçları farklı veya güne göre koyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, eskiden Yeşilçam filmlerinden de hatırlarsınız. Böyle küçük ilaç kutularının içerisinde birilerini zehirleyecekleri zaman falan ilaçları buna koyup ceplerinde taşırlardı. Şöyle bakın, güzel bir ürün, size göstermek istiyorum. Bu da çok güzel. Pirinç mi abi etrafı bunun? Pirinç sıvama diye ama pirinç olduğunu düşünmüyorum ben, saç üzeri. Şöyle bir özelliği var. Bu bu küllük kül diye tablası. geçiyor. Yani Ha, şuraya sigara konuyor Aynen. şöyle. Ben şimdi anladım. külünü bile dışarıya atmak istemeyen insanlar var. Buna külünü koyup sigarasını da burada söndürüp içine kapatıp çantasına atıyor. Cebinde insanlar böyle ürünler taşıyormuş eski zamanda. Sigarasını işte oturduğu bir yerde mesela çayını, sigarasını içecek. Sigarasını buraya koyup külünü buraya çırpıp daha sonrasında bu güzel bir şekilde kapatıp cebine koyarak külünü bile, sigarasının külünü bile yerine atmayan harika bir geçmişte insanları. Düşündüğümüzde çok ince düşünülmüş Çok bir ince bir konu bence de gerçekten. Herkes olması lazım. kesinlikle. Yani herkes bence de aynı. Sigara için herkes keşke bunlardan taşısa. Erkan abinin yan tezgahında, Bahar ablamızın tezgahında böyle ilginç ürünler gördüm. Gerçekten ilgi çekici. El emeği olduğunu düşünüyorum. Hemen soralım. Bahar abla, bunlar senin kendi el emeğin ürünler mi? Sen Evet. eline al istersen, bize anlat. Evet, kendi el emeğim. Kendim yapıyorum. Geri dönüşümden de faydalanıyorum. Doğal materyaller de var üzerinde. Bunları kullanıyorum. Hayal gücüne tamamen kalmış durumda. Ona göre de şekillendiriyoruz. Şunlar ne peki? Bunlar da çok güzel. Bunlar epoksi. Doğal taşlar da var onların içerisinde. Bahar abla, merak ediyorum. Elinde tuttuğun ürün, yaklaşık bu ürün ne kadar fiyatı? 1500 lira. Peki şu uçak ne kadar? Bu da çok ilgimi çekti. O da aynı şekilde. O da 1500 TL. Erkan abi, şöyle bir vazo gördüm burada ama bunlar yine senin ürünü sanırım. Şu da, diğerini alalım. Çok hoşuma Evet. gitti. Çok güzel ürünler. Bunlar da renkleriyle, bu da renkleri yüzünden aldığım bir ürün. Eski Çin diye geçer. Ha, Çin. Satsuma. Evet, Satsuma ismi. Bu seramik üzeri tamamen kabartmalı el boyamasıyla yapılmış bir vazo. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Tamamen el işçiliği. Yani bu Tamamen ürünlerin el kaç işçiliği. senesi nedir abi, biliyor musun? Kaç senelik? Ya 1960 ile 1980 arasında yapılmış ürünler. Arkadaşlar 60'lar olsa şu an tam 75 senelik bir çift vazo görüyorsunuz elimde.
Peki bunların fiyatı nedir abi 75 senelik vazoların? Çifti 2500 lira. Sadece 2500 TL'ye 75 senelik vazo alabiliyorsunuz. Damgası, mührü, her şeyi var. Çok güzel ürünler gerçekten. Abi çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Antikacı abi kanalına üye olup antika ile ilgili bilgi edinip bizleri de ziyaret ederseniz seviniriz. Evet, çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Abi merhabalar. Merhabalar. İsim neydi abi? Bahadır ismim. Bahadır abi. Evet arkadaşlar Bahadır abimizin tezgahındayız. Abi bu çok ilgi çekici bir şey. Bu döküm mü? Bu döküm değil. Bu muhtemelen bir binanın dış cephesinden çıkma bir ürün. Antikanın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz biz burada. Bu gördüğünüz gümüş tüylü tilki diye geçiyor. Çok nadir bir üründür. Gerçek kürk Tabii mü? gerçek tilkidir Ya, bu. Tilkinin kürkü. Evet. Bu muhtemelen bir Avrupa ülkesinde daha çok Avrupa'dan bulunan. geldi. Tabii Avrupa'dan gelen bir ürün. Peki böyle bir ürünün fiyatı nedir abi bu? Şöyle söyleyeyim, benim şu an bu ürün için istediğim fiyat 2500 TL. Yani Yani parlıyor gerçekten. Tabii. Çok güzel bir ürün. çok nadirdir ve tam eksiksiz bir parçadır. Kuyruğuna kadar her şey Tabii var. eksiksiz kulakları, ayakları, burnu tamamıyla eksiksiz bir şekilde ülkemize kadar gelmiş bir ürün. Evet arkadaşlar antika pazarında sadece vazo, şamdan, gaz lambası gibi şeyler yok. Burada gördüğünüz gibi bir tilkiye kadar bulabiliyorsunuz. Harika ürünler var. Peki Bahadır abi şurada ilgimi çeken bir şey oldu. Bunlar yine eski ve nadir ürünler değil mi Bunlar abi? çok Bunları eski anlatabilir ürünler. misin? Yani şu fotoğraf makineler 100 yaşın üstünde. Aa, 100 Tabii yaşında. körüklü diye geçer bunlar. Şu şekilde mekanizması vardır. Nadir ve eski ürünlerdir. Yine keza şu şekilde körüklü fotoğraf körüklü. makineleri. Tabii bunlar da nereden baksanız 60-70 Bu yıllık. Adox marka mı? Adox marka, evet. Bunun diğerinin markası belli mi abi? Onun markasını da söyleyeyim size hemen. Bunun markası Lumière. Lumière Hı hı. marka. Şuradan pozlama yapılıyor. Normalde fotoğraf makinelerini biliyorsunuz. Evet. Mercekleri vardır. Bunu üstten bakarak şu şekilde. Üstten bakarak, Evet. pozlanarak. Aynen öyle. Fotoğrafı Çekim böyle yapılıyor. çekiyormuş. Bu da 100 yaşın Bunlar üstünde bir peki makine. çalışır durumda mı abi yoksa Ya bunların sadece aslına artık bakarsanız dekorasyon tabii için? artık dekorasyon, çünkü bunların her birinin filmi ayrı. Evet. Bunların hepsinin banyo şekilleri farklı. Çalışıyor demek çok doğru olmaz. Evet, evet. Fotoğraf makinesinin Zaten çalıştığını söylemek 100 yaşına gelmiş abi artık bırak da çalışmasın. Kesinlikle. Yani bunlar artık dekor olarak kullanılıyor. Mesela eski fotoğraf makinelerinden şu şekilde tasarım Aa, lambalarımız var. Çok güzel abi. Bunlar gerçek fotoğraf makinesi. Biz bunları bu şekilde tasarım yaptık. Aydınlatma olarak kullanıyoruz. Peki abi mesela merak ettim. Şu an 100 yaşında bir körüklü fotoğraf makinesini ben almak istesem bunun fiyatı nedir acaba? Aslına bakarsanız bu temizliğine, kondisyonuna göre fiyatlar değişiyor. 2500 bandından başlayıp 8-10 bin liralara kadar ulaşabiliyor. Bizim şu an elinizde tuttuğunuz makineye istediğimiz fiyat mesela 3000-3500 TL gibi bir En rakam pahalı istiyoruz. bu mu abi peki? Şu. Bu üstten pozlamalı olan en Evet. pahalı ürünü Evet. müymüş? Bu ondan da eski çünkü. Bu daha kaç? nadir. Daha da. Bu da 100 yaşın üstünde ama bu daha nadir bir ürün yani. Peki bunun fiyatı nedir Bahadır abi? Fiyat da 4500 TL. 4500 TL. Abi onun haricinde şu kilitler ilgimi çekti. Bunlar Evet. Bu kilitler de çok eski. Mesela bu kilit benim annemin anneannesinin evinden çıkma bir kilit. 100 yıldan fazlası var zaten, biliyoruz bunu ailemizden geldiği için. Yani bu kilitler de yine çok eski. Bunlar kapı kilidi, asma kilit ama işte eskinin kilitleri, çalışır mekanizmaları falan şu şekilde anahtarlı. Eskiden anahtarlar bu şekildeymiş, kilitlerin anahtara bakın anahtarı. arkadaşlar çok ilginç. İki taraflı. Tekrar bu şekilde Yaklaşık 100 kilitliyoruz. yıllık bir kilit. Bu da 100 yaşının üstünde. Peki bu Asma kilit. O Avrupa bir kilit mesela. bu Avrupa bir Evet. ürün. Zaten renginden falan da belli bizim Avrupa ülkemizde. renkleri var abi. Bizde böyle renkler yok. Aynen doğru. öyle. Bu da yine çalışan bir kilit. Görsel olarak yani özellikle yeni nesil bunların birçoğundan haberi yok. Evet. İnsanlar buraya çocuklarını getirirken bak bu bizim evimizde vardı, bu dedenin evinde vardı, bu anneannenin evinde vardı diyor. Buraya illaki alışveriş için değil. Burayı, bu havayı solumak için, gezmek Yani için. çocuklarınıza buraları gösterin. Buradaki ne kadar eski, ne kadar değerli ürünler olduğunu, eskinin ne kadar harika şeylerle donatıldığını Kesinlikle bunları öyle. öğrensinler, değil Çünkü mi? tabii ki yeni nesil çocukları biliyorsunuz hep ekran başında. tabletlerden Evet, kurtulsunlar. biz yani o çocuklara güzel bir aktivite, hafta sonu aktivitesi de geçirmek istiyorsanız herkesi bekliyoruz pazarlarımıza. Herkes- Son olarak arkadaşlar şöyle şunlar ilgimi çekti. Bunlar da eski fotoğraf albümleri birçok evden, birçok yerden toplanmış. Artık birilerinin anıları bakın şimdi artık tezgahlarda burada sergileniyor. Bakın mesela burada bir düğün var. Kim bilir hangi zamana ait. Böyle fotoğraf albümleri, ilginç ürünler bulabilirsiniz. Bu Venedik maskeler çok güzel duvar dekoru olarak kullanılıyor sanırım değil mi abi? Kesinlikle evet. Duvar dekoru olarak kullanılıyor ve gençlerimiz inanılmaz rağbet gösteriyor. Akşama kadar gençlerimiz, çocuklarımız bunlarla fotoğraf çekiniyor. Yüzlerine takıyorlar şu şekilde Evet, ve arkadaşlar, aileleri onların fotoğrafını İlk önce çekiyor. ASMR yapmak istiyorum. Bakın böyle zilleri var. Nasıl güzel oldu mu?
Bahadır abi sana kendi tezgahımı göstermek istiyorum abi. Güzel Benim bir de tezgahım röportaj var. yaptık ama sizin Evet. de varmış madem tezgahınız. Evet abi. Bakalım neler Burası var. da benim tezgahım abi. Çok güzel, Mesela çok şu güzel. Sümerbank'tan kalma bir Evet, vazo. Sümerbank çok Damgalı. nadirdir. Evet, damgasının olması da çok önemli. Sümerbank bir dönem Türkiye'de her şeyi üretmiş ve bunun ürünleri gerçekten çok nadir oluyor. Çok güzel de bir ürün. Şunlar yine çok ilgi çekiyor benim. Evet. En çok bunlar merak ediliyor. Bunlar da Avrupa'da duvar dekoru olarak kullanılan metal ürünler. Sarı bir ürün, sarı Evet. metal. Şunlar mühürler, tılsımlar. Evet. Deri masklarınız var gördüğüm Evet. kadarıyla. Afrika mask diye geçiyor. Ahşap masklar. Evet. Gerçekten çok güzel. Bu Afrikalar yeni ama bildiğim kadarıyla Evet, evet. şunlar eski abi. Evet. Bunlar dana derisinden. Evet, bunlar Ürünler. deriden üretiliyor bu maskeler ve dekor için çok güzel ürünler. Yani deriyi bu şekilde verip insan figürü üretmek Aşırı zor. Çok düşüncesi bile gerçekten yani çok ince düşünülmüş ya. gözlüğü Bildiğimiz bile deri var. ya tabii. Bunlar yine eski zamanın ruhunu yansıtan parçalar, ahşap parçalar. Eskiden kapılar, pencereler bu şekilde oyma tekniğiyle renklendirilerek yapılıyormuş. Ağaçlara ben de ilgi duyuyorum. Evet. Bunlar da çok Ben güzel. ahşap çok seviyorum abi. Ben de çok Ahşap seviyorum. böyle Evet, işlemeli evet. ürünler çok hoşuma Evet. gidiyor. Kavukluklara keza. Bu tarz duvar dekorları acayip ilgimi çekiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 70. yılına özel üretilmiş bu saat. Evet, Velis marka. bürokratlara hediye Evet, edilen evet, evet, 70. yıla özel bir Velis marka Bu saat da abi. çok nadir bir ürün. Ahşap kasası eksiksiz. Evet, fiziksiz. kesinlikle kusursuz. Kusursuz Çok bir temiz ürün. gelmiş bu zamana kadar bu üründe. 1990 yılında yapılmış. 35 yıllık bir saat. Tam 35 yıllık Evet, bir saat 35 ve yıllık bir bugüne saat. kadar bak ilgini çekecek son bir parça göstereceğim sana. Şu ürün ufak minnacık ama çok değerli bir parça. Ben bunu çok zor buldum. Bayağı araştırdım. Şurada şey yazıyor. 1990 tarihinde Evet. üretildiği yazıyor. 1990 tarihinde üretildiği yazıyor ve Zlatoust, Rusya'nın Zlatoust şehrinde üretilmiş gravür sanatıyla metalin işlendiği bir Evet. parça. Yaklaşık yurt dışında 75 ila 250 dolara satılıyor. Bu nadir bir ürün. Evet. Anlayamadım Metal abi ama pirinç mi metal acaba? galiba pirinç. Çünkü hani işlem görmesi için ben de öyle düşündüm. Pirinç olması lazım diye düşündüm. Evet. Mühür her şeyi eksiksiz bir ürün. Bu da damgası varsa zaten bir ürünün o ürünün orijinalliğini gösteriyor. Bu da gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Abi tezgahıma gelip gezdiğin için çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Yorumladığın ederim. için Gerçekten. ağzına yüreğine sağlık. Bunlar şeref madalyaları mı? Onur madalyaları mı abi peki? Hayır hayır, etkinliklerde verilen madalya. Ha, etkinlik madalyaları olarak Yani geçiyor. şey değil, savaş madalyası değil. Evet, anladım abi. Ben bir an acaba savaş veya onur madalyası mı sandım? Camlı kutunun içinde olduğu için merak ettim. Özeller gitti de ya bunlar da sonradan basılmış madalyonlar. Anladım abi. Doğu Alman madalyonları. Mesela şu ne kadar abi? Merak ettim fiyatlarını. 750 lira. 750 TL. Bunlar altın kaplama oluyor. Aa, altın Ama kaplama. orijinal değil tabii. Şunlar gümüş kaplama yine aynı şekilde. Bunlar gümüş. Evet. Şu ne Genel abi? Bu da Bu da Sovyet Rusya. şapka brövesi. brove. Hı. Arkadaşlar bakın bir Sovyet brovesi görüyorsunuz. Hatıra amaçlı olarak. Hatıra amaçlı bir ürünmüş. Şapka yok. Şöyle tutacağız. Nasıl olacak? Bizde şu anda yok. Şapkaları şu an elimizde yokmuş. İnşallah bir dahaki pazara. Evet arkadaşlar model araba koleksiyonculuğu biliyorsunuz ki günümüzde çok popüler hale geldi ve burada nadir ürünler sayılı mesela sadece 300 tane üretilen ürünler de var. Abi burada elinde merak ettiğim bir sürü ölçekli araç var ama mesela nadir dediğim bir ürün var mı abi elinde? 300 adet üretilmiş. Dünyada sadece 300 Evet. tane üretilmiş Bu bir ürün. 50.si. 50. üretilen, ürün. Evet. Aa, şurada yazıyor altında değil mi abi? Evet, yazar. Şurada alt kısımda yazıyor arkadaşlar. 300 adetten 50.si şeklinde yazıyor. Bunlar da limitli üretilen Evet. ürünler. Hepsinin burada hangi adet, kaç tane üretildiğine dair bilgiler yazmakta. Çok güzel, harika ürünler. Merhabalar. Merhabalar, ben Yasemin. Jasmine Renkli Atölyesi. El emeği ürünlerim var. Dökümlerini kendim yapıyorum. Taş tozundan. Şans cücelerim meşhurdur. Boyamalar kendi el emeğim. Dökümleri kendim yapıyorum. Taş tozundan Yani dökümlerini. Kalıp şeklinde mi Tabii. yoksa? Taş tozu var. Kalıplara döküyorum onları. Ondan sonra işliyorum, boyuyorum, vernikliyorum. Sudan ve güneşten etkilenmiyor. Hepsi ne görüyorsanız el emeğidir. Peki mesela bu benim en özel ürünüm dediğim bir şey var mı abla? Bu benim için çok özel ve emeğim çok dediğin. Ben ince işçilik yapıyorum. Şu mesela tasarım bir ürün. Bu seramiktir. Kişiye özel olacak. Alan kişi de tektir. Ben genelde tasarım ürünleri çalışmasını severim. Benim gibi çalışan yoktur. İddialıyım. Renklerin enerjisine inanıyorum. Buradakilerin hepsi tek tek emek ve benim bebeklerim diyebilirim. Şans yüzdesi bayağı hoşuma gitti. Çok Evet. büyük, çok güzel. 40 santim. Tam yılbaşı konseptli harika bir ürün. Yılbaşı konseptine başladık. Mesela Yasemin abla bunun fiyatı ne kadar? Yani bu bayağı büyük çünkü. 2000
1000 lira o polyesterdir. Bu ufaklar ne kadar abla, onu da merak ettim. 450 liradır bunlar taş tozundan ve şans hücreleri. Benim sayfam Jasmine Renk Atölyesi şans hücreleriyle meşhurdur. Son olarak şunun fiyatını da soracağım abla. Bu da çok Bu da 1500 lira seramiktir bu. hani özel, kişiye Tabii, özel kişiye dediğim için. özel. Evet arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bir ürün. Çünkü tamamen kişiye özel bir tasarım. Çok memnun oldum abla. Bol satışlarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Abi merhabalar. Abi şu karavan çok ilgimi çekti ama müsaadenle yanına gelebilir miyim abi? İnceleme fırsatımız var mı? Aa, açılıyor. Her yeri açılıyor. Arkadaşlar her yeri açılıyormuş. Bu eski bir parça mı peki? Bu antika bir Üretimi kalmadı bir şey bunun değil, daha üretimi doğrusu. yok. Hı hı. Olanları da 30.000 TL'ye satıyorlar. Aa. Şu an Trendyol'da hepsi burada da 30.000 TL. Yani senesi, örnek veriyorum, üretim senesini falan biliyor muyuz? Üretim bu ürünün? senesi 2011'den önce değildir. Arka merdivenine kadar içinde tuvaleti, yatağı, duşu, mutfağı. Perde, havlu, her şey var arkadaşlar. Yani Bunlar bir karavanda neye ihtiyaç varsa burada görebilirsiniz. Harika bir model. Primer lisanslı bu. Abi peki bu ürünü ne kadara satmayı düşünüyorsunuz bugün? Ya biz onu böyle al satçı değil de işte çocuğu falan olan birine 5-6 bin lira civarında vermeyi istiyoruz. Ama al satçı birine çok vermeyeceğiz. Vermek 10 lira istemiyoruz. olacak. Evet. O 10 lira olunca onu aynısını gören 12 yapacak. Yani demek Falan istediğin filan. yıllardır bizde, bizim koleksiyonumuzda Devam etsin ama başka bir. nasıl benim oğlum çocukken alıp hevesle Gitarla evde... 3 yaşındayken oynuyordu benim oğlum ve hala çalışır vaziyette. Tramvayımız var. Bu yani çocuklar ilgilenenler daha iyi bilir. Yine her yeri açılıyor mu abi? Evet kapıları falan açılır durumda. Markası isimler neydi falan. Deniz bunun? Richkey Toys diye bir oyuncak 11 liraya satılıyor şu anda. İkinci eli de 11 bin liraya satılıyor şu anda. Biz buna 4 bin lira falan diyoruz. Çok güzel Ama ya. bunu tren tramvay meraklıları falan daha çok şey yapıyor. Şöyle kapıları açılıyor. Heh. Oradan açılıyor. Ha. Bakın şu şekilde kapıların hepsi açılıyor. Evet. Birazcık kullanılmadığı için şey olmuş. Evet, bu taraflarda da. Ya benim merak ettiğim bir şey var. Parçanın sahibi Deniz'e sormak daha mantıklı olacak bunu. Deniz, burada mesela kapılar açılabiliyor, işte tekerler dönüyor, üst kısım açılıyor. Bu şekilde fonksiyonların daha fazla gerçeğe yakın ve çalışabilir olduğu takdirde hani daha mı değerli oluyor? Biraz daha değerli oluyor, Bu evet. daha özel bir model oluyor değil mi? Aynen. Değeri 11.000 TL. Nadir ürünler. Şimdi İbrahim abi elindeki diğer parçaları bize göstermek istiyor. Bakalım daha neler var. Artık moda oldu. Bizde buna 2 tane var. Rus yapımı. Deniz daha çok çalıyor. Ben çok beceremiyorum. Şöyle bir şeyler. Kusursuz, hiçbir kusuru yok. Çok güzel bir ürün. 86-87 model. Çok antika değil bu. Bunun maddi değeri de çok fazla yok ama hani etiketleri falan her şey üzerinde. Bunu bir Anadolu'dan çıkarmıştım ben. Bunu kendim otomotiv sektöründe çalışıyorum. Çalışır vaziyette. Yani 86 model bir Anadolu'nun teybi. şu an, doğru Anadolu'nun mu? kendi teybi değil bu. Hmm. Anadolu'nun üzerinden çıkarttık biz bunu. Öyle Samsung söyleyeyim. marka. Evet. Tarihi yazıyor mu? Tarih Aa, TRT keşke bandrolü okunabilse ama zor. Bu bandroller o zamanlar işte renkli televizyonlarla gelmişti bu bandroller Türkiye'ye. Arkadaşlar şöyle size de göstermek istiyorum. Anadolu'dan çıkmış Thompson marka. Burada damgalar var. Şurada bir kağıdımız var. Koleksiyonerler için çok kıymetli. Mesela Bunlar nedir abi? Çocukluğumdan beri yani annemin bizim evimizde uçaklarda şampanya ikram ettikleri bardak. Yani yaklaşık Hiçbir 30 yerde senelik bir bardak abi. Doğru daha mudur? eski. Daha eski. Bunu ne Google Lens'ten ne başka bir yerden bulma ihtimalimiz sıfır. Şu an yani biz bulamadık. Çok araştırdık, bulamadık. Abi bunlar acaba business bardağı mı yoksa ekonomide de eskiden bunları veriyorlar mıydı? Olabilir. Artık Ekonomide plastik bardağa düştük arkadaşlar. Böyle şeyler bulmamızın imkanı yok. Plastik bardağın küçüğü. Küçük. Burada mesela at arabası var. Aa, ilginç bir ürün, evet. Şu kısımları pirinç mi acaba abi? Yok pirinç değil. Metalin üzerine boyama. Bu gerçek at arabasıdır. Gerçek. Evet el yapımı. Bakın şu kesimleri falan görebilirsiniz. Bir midilli at bunu götürebilir. Yapan kişi de gerçek at arabacısı. Ha, direkt ustasının Evet. elinden çıkma bir ürün. Bu Yugoslavya'dan geldi bu. Yugoslavya. Evet. Peki abi bu merak ediyorum. Bu böyle nadir bir parçanın fiyatı nedir acaba? Ya biz mesela bunun şu kasa kadar olanlarına bile 21-22 bin lira fiyatlar yazıyorlar ama ülke tabii fiyatları abartma şeyi oldu, ülkesi oldu bir Evet. yandan da. Normal ya ben bunu marketlerde 12 bin bile lira, artık 11 bin fiyatlar liraya vereceğim yani. Hani 11-12 internette o hani al yazmalım işi boyalı olanlarına 22-23 lira yazmışlar. Evet. Arkadaşlar
11-12 bin TL'ye bir at arabası bile bulabilirsiniz bu antika pazarında. Arkadaşlar ceviz ve kiraz ağacı karışımı Yugoslavya'da bir at arabası ustasının elinden çıkma bir ürün görüyorsunuz burada antika pazarında. Yaklaşık şu an İbrahim abi bunu 11-12 bin TL'ye satacağını söylüyor. Normalde değeri 25-30 bin TL'ymiş. Devam edelim. Arkadaşlar İbrahim abi şimdi dedi ki benim başka hiçbir şeye değişmeyeceğim, elimde bir şey var dedi. Tüm antika pazarlarını sana verse vermezsin abi, doğru mudur? Bunları vermem. Belki Bunlar ben manevi olarak çok kıymetli. Bu 1 yaşından beri işte oğlumuza aldığımız şeyler bunlar. Şimşek McQueen'i 200 kere izledin mi? 200 kere bir film izlediniz mi? Yok abi ben 2 kere falan izlemişimdir. Para olarak hiçbir değeri yok. Para değeri yok. Bir arkadaşım Şurası galiba hediyesi. Şimşek McQueen serisi. Evet, orada Şimşek minikler Mc- serisi. Mesela orayı da açayım. Şunlar usta çırak. Bunların özel oluşunun sebebi Deniz'in 1 yaşından beri Oynadığı oyuncaklar bunlar. bugüne kadar 19 yaşına kadar oynadığı oyuncaklar olduğu için. Bir de Ama şimdi- Deniz öyle bir bakıyor ki bence ürünler çıkınca hala oynamak istiyor gibi. En küçük arabalar işte şunlar. Evet. Şimşek küçük modeller bunlar. McQueen karakterleri. Şurada bizim çeyizimizde bak dünyanın en küçük uçakları falan. Bunlar senin kendi koleksiyonun, Evet, bir yandan yani sergilemek bu istiyorsun abi. Burada Yani bu böyle yanımızda duruyor, mutlu oluyoruz. Anlamazdın kadere de. Hüseyin abi merhaba. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi, iyisin inşallah? Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Evet, şimdi 1965 model İngiltere baskı. Müzeyyen Senar'ın 45'lik plağını dinliyoruz. Ne olursun güzelim sevsen beni. Orijinali taş plak kaydıdır. 1952 modeldir orijinali. İngiltere'de tekrar taş plaktan 45 diye aktarılmış bu plak. İngiliz baskıdır bu. Cihaz 1970'lerin Almanya üretimi, doğal marka, piyasanın en üst düzey cihazlardır bu. Peki Hüseyin abi, senin plakçılık hikayen nedir abi? Nereden başladı? 1995 yılında Ankara'nın İtfaiye Meydanı denilen yerde başladım. Kalede devam ettim. Cebeci Halk Pazarı'na devam ettim. Ayrancı Pazarı'na devam ettim. Şu anda 60 yaşındayım. Hala plakla iştikal ediyorum. Abi 30 senedir bu işi yapıyorsun. Tam 30 senedir plakçısın yani. Bu son plakçı Hüseyin lakabı nereden geliyor abi? Bu Kanal D'de bir tane Cebeci Halk Pazarı'nın görüntülerini çekmişler. Bu görüntülerde Mehmet Ali Brandt'a gitmiş İstanbul'da. Bu çöp pazarının kayda değer yok diye kendisi ithamda bulunmuş ama sonra kayıtları gördükten sonra demiş ki tamam, bu pazarda son plakçı Hüseyin varmış. Ondan sonra benim görüntülerimi Kanal D'de haber olarak yayınladılar. yani lakabın Mehmet Ali Brand taktı abi senin. Evet arkadaşlar, Mehmet Ali Brand zamanında çöp pazarı diye nitelendirilen pazarların ne kadar değerli, ne kadar önemli eserlerin olduğunu anlayarak son plakçı Hüseyin abimize ona bu lakabı vermiş. Şimdi plakları biraz incelemek istiyorum. Burada mesela elindeki en eski plak hangisi Hüseyin abi? Eski plak şu plak. Bu takılı olan mı abi? Şu plak 1960'ların bu. Bu 1960'lardan. 45'lik Müzeyyen Senar'ın İngiltere baskı. Abi bir pick-up'tan çıkarabilir miyiz? Bir incelemek istiyorum, nasıl bir şey? Bakalım. Buyur. 45'lik değil mi abi bu? Geçer. 45 devir olarak geçer. 45 LPM yazar şurada, anlarsın. 45'lik plak. Britanya yazı, İngiltere ürünü galiba abi, değil mi abi? Evet. Kaç senesi abi? 1960'ların bu. Orijinali 1950'lerin taş plak kaydıdır. Taş plaktan 45'liğe Evet. aktarılmıştır. Bu. Müzeyyen Senar'ın Ne Olursun Güzelim Evet, hemen ve Hancı uzak- şarkıları. Hemen uzaktan bir kuble geçelim. Dinleyelim abi. Evet arkadaşlar, şimdi plağı dinleyeceğiz. Ne olursun güzelim sevsen beni. Plağın üzerine kaset gibi kayıt yapılmadığı için orijinal birebir kayıt olduğundan onun için plaklar değerli. Kasette mesela zamanla elektronik ortamlarda bozulur, üzerine kayıt yapılar ama plak öyle değil. Yani tek sefer plağa kayıt yapılabilir ve değiştirilemez değil mi abi? Değiştirilemez olduğundan plaklar değerli. Piyasada 3 çeşit plak vardır. Taş plak 1950'lerin taş plakları üretilmiştir Türkiye'de. Onun akabinde 10 sene sonra falan 1960'larda 45'lik basılmış. 1970'lerde de long play 33 plak olarak basılmıştır Türkiye'de.
Abi bu 78'liklerde kaç şarkı var? Ben tam onu bilmiyorum. 78'lik plaklar. 2 parça vardır. Arkalı önlü hızlı devir. Hızlı devirdir. 45'likte de 2 parça vardır. 33'lük plakta 5, 10, 4, 8 değişir. 6, 12 diye değişebilir 33'lükte. 33'lükte değişiyor. Ön ve arka olarak. Uzun çalarak geçer. Anladım abi. Avrupa veya Amerika bizden daha 10-15 sene önce başlamıştır. Yani long play'e basmaya, plak basmaya. Ya sabahtan beri çok merak ettiğim bir şey var. Bu efsane, harika, kusursuz plan fiyatı nedir Müzeyyen Sener? Ortalama plağın değeri şu anda ben kendim bunu Antep'ten getirttirdim. Ortalama 1500 lira para ödedim. Ama müşteri de gelse satmayacağım. Onu dinlet olarak standta sunuyorum. Bu benim koleksiyonumun bir parçası diyorsun. Satmayacağım diyorsun abi. Bir diğer merak ettiğim de bu Dual marka dediğin pick-up kaç senelikti abi bu ürünümüz? 1970'ler üretimi, Almanya üretimidir genelde. Mono ve stereo olarak geçer. Bu elimdeki stereo plakçalar. Ortalama değeri de 15-20 bin civarında. 15-20 bin TL. Ama çok güzel abi ya maşallah. Çok kusursuz harika bir ürün arkadaşlar gerçekten. Ne varsa eskilerde vardı derler ya. Hakikaten de öyle. 1960'ların Almanya üretimi lambalı radyoları. Bunlar lambalı olarak geçer. 70'ten sonra lambalı değil de pilli cereyanlı olarak geçti. Bunlar lambalı sistemdi. Lava Opta Almanya üretimi. Leop da Almanya. 1960'lardan kalma. Başka neler var abi mesela nadir diyebileceğimiz ender ürünlerden? 1980'lerin. Bakın arkadaşlar Barış Manço'nun Yeni bir gün. albümü, kapağı her şeyi duruyor. Harika, kusursuz bir ürün. Arkadaşlar bakın bu yeni bir ürün. Türk plak. Picture plak diye geçiyor. Yabancı aranan 33'lükler, Boney. Dönem baskı çıkartayım buradan da. Medya Demirkıran, Muazzez Abacı. Dönem baskı bunlar. Abi çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Evet arkadaşlar Antikacı abi YouTube kanalının ilk videosunun sonuna geldik. Bugün size Eryaman Antika Pazarı'ndaki tezgahları göstermeye çalıştım. Ancak o kadar fazla tezgah var ki hepsine yetişemiyoruz. Çok güzel tezgahtar abilerimizle tanıştık. Hepsinin ürünlerini inceledik. Nadir, koleksiyonluk ürünler, 70 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık ürünleri inceledik. Bundan sonrasında da yine sizlere antika koleksiyon, eski ürünler, araba koleksiyonları, özel hobilerin hepsini tek tek tanıtmak için Ankara'dan başlayarak ilk başta Türkiye, daha sonrasında inşallah gönlümüzde dünya çapında içerikler çekmek var. Herkesin takip edip beğenip bize destek olmasını bekliyorum. Yorumlar kısmında ilginizi çeken ürünler, sizin merak ettiğiniz ürünler neyse onları da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoyu ona göre belirleyebiliriz beraber. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.